Hep düşünmüşümdür, başaran insanlarla başaramayan insanlar arasındaki fark nedir diye. İnternetten araştırma yaptığınız zaman yüz binlerce kaynağın sizlere bu işi nasıl öğreteceğini, nasıl yapacağınızı, hatta aldığı sonuçları şu an görmüş olduğunuz gibi paylaşıyorlar. Peki sizce siz bu internette dropshipping yöntemiyle başaran insanlarla başarısız insanların arasındaki farkı görmek istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Herkese selam arkadaşlar. Sizlere bu göstereceğim sistem sayesinde insanların sürekli olarak belirli bir başarıya ulaşması ve kendi ekonomik özgürlüklerini sağlaması, akabinde de istediği şeyleri istediği zaman, istediği yerden yapabilmesinin nasıl başarılı ve mümkün olduğunu göstereceğim. Adım adım izlediğiniz takdirde de sizler de umarım bu arkadaşlardan bir tanesi, hatta daha iyileri olursunuz. 2024'te sürekli olarak gelişen bu e-ticaret platformları inanılmaz derecede yapay zeka ile birleştiği zaman işleri kolaylaştırdı. Peki bunu yapmak gerçekten mümkün mü? Çünkü bazı insanlar başarıyor, bazı insanlar başaramıyor, bazı insanlar bu işte para yok diyor, bazıları da arka tarafta yüzlerce, binlerce pound, dolar para kazanıyor aylık. Peki bu nasıl mümkün? Size bunu adım adım göstereceğim. İlk önce arkadaşlar, her şeyden önce arkanıza yaslanıp bu videoyu gerçekten bir film tadında izlemenizi istiyorum. Çünkü bu sizin hayatınızın filmi olabilir ve bu izlediğiniz video hayatınızı değiştirebilir. Buradaki yegane amacımız kendi ekonomik ve özgürlüğünüzü sağladıktan sonra da istediğiniz şeylere yönelip kendinize daha çok zaman ayırmanız. Şimdi burada anlatılması gereken şeyler, baktığınız zaman arkadaşlar, e-ticarette eğitim almalı mıyım? Yoksa danışmanlık almalı mıyım? Kitap almalı mıyım? Kendine yatırım yapmalı mıyım? Gibi yüzlerce soru geliyor ve bu düşündüğünüz bu da yine eğitim satacak, şunu yapacak gibi düşünceler olabilir. Bu kafa yapısından ilk önce bir geriye çıkıp ben bu işi nasıl en kolay ve hızlı bir şekilde başarabilirim? Buna odaklanmamız gerekiyor. Çünkü internette, YouTube'da araştırma yaptığınız zaman neredeyse onlarca, yüzlerce İnsan bu alanda sizlere bu işin nasıl yapılacağını öğretiyor. Fakat gün sonunda anlattıklarını dinlediğinizde aynı sonucu almadığınızı görüyorsunuz. Buradan arzu ederseniz de öğrenciler kısmından ya da soru cevap kısmından da insanların merak ettiği ya da sormak istediği çoğu şeyin cevabını buradan kendi gözlerinizle öğrenebilirsiniz. Ben bunların hepsini mümkün mertebe cevaplıyorum arkadaşlar. Ayrıyeten de öğrenciler bölümünden insanların ne kadar para kazandığını ya da ne kadar sonuçlara ulaştığını kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Bunun anlamı şu: bunlardan biri siz de olabilirsiniz arkadaşlar. Yani internetten para kazanmak mümkün. Eğer 2024'ün bu yapay zeka teknolojisiyle hala internetten para kazanamayacağını düşünüyorlarsa da bırakın onlar düşünmeye devam etsin. Çünkü her sene bilyon dolarlar üzerinde e-ticaret platformu inanılmaz derecede büyüyor. Bunu bana inanmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Şuraya how e-commerce business grow every year gibi bir şey yazarsınız arkadaşlar. Yani Türkçe'de yazabilirsiniz. Yani e-ticaret nasıl büyüyor her geçen sene. Burada sonuçlara baktığınızda arkadaşlar, e-ticaretin pandemiden sonra her geçen yıl, hani e-ticarette para yok diyen arkadaşlar, 2017'den 2024'lere doğru baktığınızda ne kadar bir gelir sağlandığını detaylı olarak görebilirsiniz. Bunları kendi web sitelerinden de bakabilirsiniz. Yani anlatılmaya çalışan şey, grafikte gördüğünüz üzere e-ticaret her geçen gün büyüyor. Fakat bazı başaramayan arkadaşlar sizin de yapmanızı istemediği için bu şeyin küçük olduğunu söylüyor. Peki gelelim işin en önemli kısmına. Her şey tamam. Madem ben inanıyorum. Peki bu arkadaşlar neden böyle şeyler söylüyor? Yani YouTube'u açıp baktığınızda yüz binlerce dropshipping bitti gibi videolara sahip olacağınızı kendi gözlerinizle de göreceksiniz. Fakat neden bu insanlar bunu söylüyor? Ya da neden yapanlar sürekli olarak bu işin yapıldığını söylüyor? Bir şey mi satmaya çalışıyor? Sizlere bir şey mi sunmaya çalışıyor? Gibi arka tarafta yüzlerce soru olabilir. Fakat sizlere bunu tüm şeffaflık
somutluğuyla göstereceğim ve bu senaryoda sizler de kendiniz için doğru olup olmadığını kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Ayrıca okumak isterseniz de arkadaşlar ben 15 sene boyunca, 16 sene boyunca hayatımda o gerçekten çok zor zamanlarda Türkiye'den yaşayıp yurt dışına çıktığım ve bu süreçte kendi işimi farklı ülkelerde kurup şu an en son İngiltere'de nasıl hayalime ulaştığımı anlattığım bir kitap var. Okumak isterseniz de 50-100 Türk lirası gibi fiyatı var. Arzu eden arkadaşlar okuyabilir. Benim nasıl bu süreçlerden çıktığımı ve kurtulduğumu ve siz eğer oraya gelmeye çalışıyorsanız sizin de karşılaşacağınız sorunların hepsini mümkün mertebe 5 sentten milyon dolara adlı kitabımda paylaştım. İkincisi de DNR'da Akın Akın E-Ticaret. Bu kitap biraz daha e-ticaret platformlarında neler satmanız, satış nasıl yapılır, stratejiler hakkında olurken bu biraz daha böyle biyografi, girişimci hayatı gibi şeyleri daha çok kapsıyor. Yani biri eğitim odaklı, biri de kendi kişisel gelişim, motivasyon üzerine yazılmış bir kitap. Bu biraz daha motivasyon ve benim yaşadığım süreçler ki bunu siz de yapacaksanız bu ticareti, sizin de yaşayacağınız neredeyse 100 tane yolun, 100 tane farklı versiyonlarını ben size bu kitapta anlattım. Şimdi gelelim ana konuya. Olay ne? Yani olay istediğin yerden, istediğin zaman çalışabilmek, istediğin kadar parayı kazanabilmek mi? Yoksa gerçekten ufak bir para olsa da benim için yeterli mi? Şimdi buradaki senaryoda arkadaşlar en önemli şeylerden bir tanesi kendi finansal ve zamanınıza sahip olmak. Yani ben bugün dünyanın neresine gidersem de gideyim bilgisayarımda, internetim olduğu sürece oturup istediğim şekilde ürünlerimi listeleyebiliyorum. Şöyle bir şey diyebilirsiniz ya da düşünebilirsiniz. Ya iyi hoş da gerçekten kazanıyor musun? Şimdi ekran görüntüsümü göstermekle mi geçireceksin? Bunu ben niye gösteriyorum? Size göstereceğim şeyleri ben zaten yaklaşık 15-16 seneden beri yapıyorum ve burada yapmış olduğum satışlar sadece bir tane dükkan şu an herhalde ortalama olarak 350'ye yakın dükkanım var arkadaşlar. Farklı öğrencilerimle de çalıştığımız, kendime ait olanlar da ve ortak partnership şeklinde çalıştığım hesaplar. Bunlarda nasıl ilerliyorum? Bunlarda örnek veriyorum. Bu benim kendi dükkanım bu arada arkadaşlar. Yani burada mesela örnek veriyorum. Ürün listeliyorum. 90 pound'a satılmış, 50 pound'a satılmış, 250 pound'a satılmış. Bu ürünleri ben toptancıdan, siz internetten araştırdığınızda gelin buradaki senaryoda şu ürüne bakalım. Şimdi bu ürüne baktığımız zaman arkadaşlar bu ürün ortalama olarak internetten araştırdığınız zaman şuradan kopyalıyorum ve bu ürünü internetten Tabii bu eski dükkan bu arada bilginiz olsun. Şu an kendi ana aktif dükkanlarımı ben paylaşmıyorum. Buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar ürünün adını yazdım. Burada alışveriş bölümüne geliyorum. Alışveriş bölümüne geldikten sonra arkadaşlar burada fiyatı düşükten yükseğe doğru seçiyorum ve burada bu ürüne benzer olan bir ürünü buluyorum. Burada baktığınız zaman bu ürünlerin ortalama olarak arkadaşlar OnBuy ve değişik sitelerde de çok uygun fiyatı satıldığını görüyorum. Buradaki senaryoda gelin buradan gidelim. Varsayalım biz bu ürünü satacağız. Bu ürünü internete sanki bende varmış gibi koyuyorum. Arkadaşlar burada baktığınız zaman bu ürünü 36 pound, 37 pound. Ben bu ürünü yaklaşık herhalde 56 pound'a almıştım. 56 poundluk bir fiyatı alıyorum ve bu ürünü 253 pound gibi fiyat satıyorum. 30 pound da eBay'in fee'si. Buraya geldiğimizde eBay fee kalkülatörü her şeyi şeffaf bir şekilde görmemiz lazım. Çoğu arkadaş diyor ki işte şu kadar para kazandım, bu kadar para kazandım arkadaşlar. Toplam para kazanmak o kadar da zor bir şey değil. Zaten eBay dropshipping ya da dropshipping mantığında bir ürünü yüzlerce, binlerce pound'a satabiliyorsunuz. Bu çok kolay bir şey. Zor olan kısmı kar elde edebilmek. Çünkü çoğu arkadaş diyor ki ben 2 pound kar ettim, 3 pound. Cebinize kalan paraya odaklanmanız lazım. Buradaki senaryoda eğer ben sadece bir üründen baktığımız zaman arkadaşlar 253 pound para kazandıysam buraya 253'ü yazıyorum. Bu ürünü diyelim ki 70 pound'a toplamda şu an tam hatırlamıyorum ana fiyatını ama bunun üstünde olmadığını biliyorum. 70 pound ki buradaki senaryoda bakarsak 36-37 pound. Buradaki fiyata yazarsak diyelim ki 40 pound yazalım. Buraya geldiğimizde ortalama olarak eBay bizden 33.74 pound fiyat almış. Buradaki senaryoda baktığımızda da zaten aynı ürünün 33.22 pound olarak benden kesildiği gözüküyor. Yani aşağı yukarı aynı. Şimdi burada gördüğünüz gibi 30 cent'te fiyat olduğu
için arkadaşlar toplamda bir satıştan 179 pound para kazanılmış. Tabii şimdi diyebilirsiniz ki ya evet haklısın, o iyi, hoş, şu bu 179 pound bir üründen kazanılmaz. Şimdi bu kafa yapısı sizi hiçbir zaman ileriye götürmeyecektir sevgili arkadaşlar. Neden mi? Çünkü 179 pound gerçekten o kadar büyük bir para değil. Şey anlamında söylüyorum. Yani benim binlerce poundluk sattığım ürünler var arkadaşlar. Sırf eBay'den de değil, Amazon'dan da diğer platformlardan da satmış olduğum ürünler. Hatta eğer gösterebilirsem arka tarafta sizlere hani ürünleri gerçekten ne kadar daha çok fiyata satabilirsiniz. Hatta sattıktan sonra nasıl daha kolay bir şekilde kar elde edebilirsiniz. Bunları da detaylı olarak göstermeye çalışıyorum. Çünkü niye? Buradaki tek yapılmaya çalıştığımız amaç herkes yaptıysa emin olun siz de yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Sizin onlardan bir farkınız yok. Yani onlar o teknik olarak başardıysa siz de başarabilirsiniz. Şimdi buradaki süreçte bu kadar ürün satılıyor, 179 pound para kazanılıyor vesaire vesaire. Yani iyi hoş onlar yapmış, ben yapabilir miyim acaba? Eğer ben yaparsam ne kadar para kazanabilirim vesaire vesaire gibi şeyler düşünebilirsiniz. 179 pound para çeviriciye geldiğinizde arkadaşlar burada aşağı yukarı bugünün kuruyla herhalde 8-10 bin Türk lirası gibi para yapıyor. 174 diyelim ve evet 7 bin 8 bin Türk lirası arası bir satıştan para kazanılmış. Peki hani kazanılmaz diyen arkadaşlar neden böyle bir şey söyledi? Bir, bu dünyanın aslında bence vazgeçilmez şeylerinden bir tanesi arkadaşlar. Başaramayan bir insan başkasının başarmasına hiçbir zaman destek olmaz. Sebebi şu, çünkü eğer siz başarırsanız ondan daha iyi olduğunuzu kanıtlarsınız ve bu onun kaldıramayacağı bir şey olabilir. Duygusal, psikolojik, egosal olarak. Bu sizi ilgilendiren bir kısım olmayacaktır. Neden? Çünkü ben bilgisayarımı açıp dünyanın her yerinden çalışıp internetten günlük on binlerce pound para kazandığımda birisi bana ya bu işte para yok dediği zaman ben burada tatilimi yaparken ayaklarımı böyle sıcak havada uzatmış güzel güzel çalışırken yazdığı yoruma gülücük atıyorum. Niye? Çünkü onun yaşadığı dünyayla benim yaşadığım dünya arasında teknik olarak fark var. Ben de orada zamanında bulundum ve o bölgede insanları kötüleyerek ya da insanların yaptığı başarıyı takdir etmek yerine kendi çapında bir şeyler yazmak bence doğru değil. Kendince doğru olabilir, ona saygı duyuyorum ama gün sonunda doğru olmadığını da kendi gözleriyle görecek. Yani teknik olarak ben İngiltere'de birisine arkadaşlarıma diyorum ki yani uçak almak istiyorum bir tane işte ticarete girip uçağı kiralamak istiyorum özel jeti. Dediğim zaman arkadaşlarım gülerken İngiltere'de konuştuğum zaman arkadaşım ben pilotum seninle beraber çalışabilirim. Öteki arkadaşım da beraber yatırımını yapalım. Bu uçağı beraber alalım beraber işletelim diyor. Aradaki farkı az çok anlamışsınızdır. Bir taraf sizin başarınızı size zarar verecek şekilde engellemeye çalışırken öteki taraftaki insanlar mümkün mertebe sizinle beraber bu fikri değerlendirmek istiyor. Tercih sizin. Yani anlatmaya çalıştığım bu işten para kazandığınızda ve ciddi anlamda bir rakamlara ulaştığınızda insanlar sizlere ne yazık ki böyle şeyler diyecek. Peki bunun çözümü ne? Bunun çözümü onları kesinlikle dinlememek arkadaşlar. Çünkü niye? Gün sonunda siz burada istediğiniz ailenizle, eşinizle, çocuğunuzla, sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirirken kimsenin dediği de çok fazla önemli olmayacak. Çünkü burada bir şey yediğiniz, içtiğiniz zaman size bunu yapamazsınız, edemezsiniz dediğiniz ya da diyen insanlar size bu paraları vermeyecek. Yine bu parayı ödemek zorunda olacak kişi yine sizsiniz. O zaman sizce siz kimi dinlemelisiniz? Sizin hesabınızı ödeyen kişiyi mi? Yani kendinizi ya da size nasıl yapılamayacağını anlatan ve binlerce bununla ilgili teori sunan insanları mı? Çünkü onlar sadece diyecek ve geri çekilecek ama ay sonunda maaşınız ya da ev kiranız, ihtiyaçlarınız ya da ödemeleriniz geldiğinde bu insanlar hayatınızda olmayacak. Peki size bir soru soruyorum. O zaman bu insanların size hiçbir katkısı yoksa sizce bu insanları neden dinlemeliyiz? Ya da dinlemeli miyiz? Yakınımız, ailemiz, dostumuz olduğu için onların inandığımız şeye yardım etmemesi sizce ne kadar doğru? O zaman bence burada bu insanların hayatınızda nasıl bir rol modeli oynadığını tekrardan düşünmenizin zamanı gelmiş diye düşünüyorum. Şimdi evet hikaye anlatıldı. Her şey tamam. Peki ben nasıl yapacağım? Arkadaşlar yapılması gereken çok yöntem var. Fakat ilk yapmanız gereken ücretsiz olarak internete gelip bir eBay'de hesap oluşturmanız gerekiyor. Bunu ister İngiltere'den isterseniz ebay.com'dan yapabilirsiniz. Ama ben Türkiye'de yaşıyorum. Şirketim yok. Vergiyi nereye ödeyeceğim? Nasıl işlemler yapacağım?
yapacağım. İşte bunun için de videoyu beğenip yorumlarda arkadaşlar evet yazdığınızda sizlere burada ücretsiz olarak hem eBay hem Amazon hem Etsy hem de internetten para kazanabileceğiniz bütün bu eğitim senaryolarına ulaşabileceğiniz bir ufak eğitim içeriği ulaşacak. Ufak dediğime bakmayın. İnternette bugün parayla satın alacağınız neredeyse yüzlerce eğitimden daha fazla içeriğe ve kapsama sahip. Yani örnek kıyaslama yapmayacağım ama internetten gidin uzman olmak istediğiniz alanla ilgili bir eğitimi alın. Aldıktan sonra diğer eğitimleri alın. Bütün eğitimleri satın alın hatta. Yani paranızı verebildiğiniz kadar sağa sola dağıtın arkadaşlar. Sonra gelin ücretsiz olarak arkadaşlar bu eğitimi izleyin. Bu eğitimi izledikten sonra da aradaki farkı ben kıyaslamayı size bırakıyorum. Yani buradaki olay hepimizden öğreneceğiniz çok şey vardır tartışmasız bir şekilde. Yani onun da size göstereceği farklı trikler olacaktır. Benim de göstereceğim. Çünkü herkes kendine göre anlatıyor ve herkes kendi başarısına göre, öğrendiğine göre size gösterecektir. Ama en önemli olan şey buradan sizin çıkarınız ne? Yani çıkarınızdan kastım ne öğrenebildiniz? Yani şuradaki bir eğitimi alıp da binlerce pound para verip de gün sonunda para kazanamadıysanız demek ki o eğitimden çok da fazla bir şey alamamışsınızdır. Ya da arka tarafta eğer bu ücretsiz senaryoda bu eğitimleri izleyip bir şeyler kazandıysanız paralı bir şekilde öğreneceğiniz eğitim ne kadar olacaktır? Benim her zaman herkese tavsiyem arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle ben şunu öneriyorum. Eğer bir gün YouTube'dan, internetten para kazanmayla ilgili, şununla ilgili bir şeyler araştırıyorsanız bu insanların ilk önce size anlattıkları şeyleri izleyin. Sonra uygulamaya geçin. Bir de en önemlisi bu insanların gerçekten bu işi yapıp yapmadığını öğrenin. Böylelikle sizi zaten istediğiniz yere ulaştıracaktır. Ondan sonraki süre içerisinde bu bilgileri öğrendikten sonra uygulamaya geçin. Çünkü anlatım tarzını anlamanız gerekiyor insanın. Anlamadığınız takdirde bu çok bana karışık geldi ya da ben bunu anlamadım diyeceksiniz. Not, bunu anlamamanız çok mümkün. Çünkü zaten bilseydiniz siz de zaten bu paraları şu an teknik olarak kazanıyor olmanız gerekiyordu. Niye? Çünkü bu bilgiye sahip olsanız bu paraları kazanırsınız. Bugün Elon Musk'a ya da arka tarafta Bezos'a ya da diğer bütün dünyanın zengin insanlarına baktığınızda sizin bilmediğiniz bir şey bildikleri için bu kadar para kazanıyorlar. Ve siz bu bilgiye sahip olabilmek için en hızlı ve kısa yoldan hızlı ulaşmaya çalışmanız lazım. Ama bunun anlamı da şu değil. Hemen eBay'i açtım. eBay'e binlerce ürün listeledim ve binlerce ürün listeledikten sonra satış yaptım, para kazandı. Arkasından da 1000 pound kazandım. Evet gerçekten internetten 1000 pound kazanılıyormuş. Fakat ertesi gün hesabınız kapandı. Çünkü niye? Aynı şekilde Amazon ve diğer platformlar için de geçerli bu. Sebebi şu arkadaşlar. Sebebi her şeyi bir anda yapmaya çalışıyorsunuz ama oyunun kuralları var. Oyunun kuralları ne? Hesabı ısındırma, bilgileri doğru sisteme girme, ödeme altyapısını ayarlama, işte bununla beraber işlemlerinizi yaparken doğru satan ürünleri bulma ve gibi kullanabileceğiniz yüzlerce şey. Şimdi mesela örnek veriyorum. Ben benim kendi en çok güzel satan ürünleri gösteren internet siteme giriyorum. Burada şuraya geliyorum. Mesela ben bu ürünü satacağım, değil mi? Bu ürünü ben şahsen kendim de kullanıyorum ve bence dünyadaki en güzel protein tozlarından bir tanesi. İzo olduğu için de arkadaşlar inanılmaz derecede sindirimi kolay. Şimdi bu ürünün bu arada reklamını yapmıyorum. Almak zorunda değilsiniz. Alın diye de söylemiyorum. Sadece önüme çıktı. Güzel bir ürün. Şimdi ben bu ürünü satmak istiyorum ama ben kullandım. İyi, hoş. Acaba bu ürün ne kadar para kazandırıyor ki bana biraz para kazandırsın? Şimdi ben bu ürünü satmak istiyorsam kafama göre bu ürünün kabı güzelmiş, kırmızısı güzelmiş, herkes de baktım almış diyerek satamam. Bu yanlış. Bu tamamen kaba taslak bir şey. Ama ben yazılımla, şimdi bu yazılıma örnek veriyorum. Aylık 500 pound para ödüyorum. Şimdi 500 pound bu yazılıma para mı ödenir gibi düşünceleriniz olabilir. Düşünün ki arka tarafta ne kadar kazanıyorum ki bu yazılıma bu kadar parayı verebilecek bir param var. Ama bunu daha önceki kafa yapımda hayatta o kadar yazılıma para verilir mi diyebilirsiniz. Ben de dedim. Sizi de haklı buluyorum. Ama haksız düşündüğüm nokta başaran insanlar bir şey vermeden bir şey alınmayacağını biliyorlar. Bunu benim öğrenmem çok fazla uzun sürmedi. Umarım sizin de olmaz. Çünkü niye? Ya zamanınızı vereceksiniz ya paranızı gibi şeyler var. Çünkü bir şey istiyorsunuz ama hiçbir şey vermek istemiyorsunuz. Bu dünyada hiçbir zaman mümkün olan bir şey değil. Yani örnek veriyorum. Aşık olmak istiyorsunuz ama kimseyi sevmiyorsunuz. Teknik olarak kimse de sizi sevmeyecektir. Ya da para kazanmak istiyorsunuz ama her şeyi bedavaya getirmeye çalışıyorsunuz. Bu mümkün değil. Çünkü bedavaya getirdiğinizde bu ürün iyiymiş, güzelmiş falan diye bakarken arka tarafta paralı bir şekilde yaptığınızda buraya ben yazılıma tıklıyorum.
ve algoritma önüme çıkıyor. Ve algoritma önüme çıktığında bana diyor ki Akın bak bu ürün güzel. Buradan estimate revenue kısmına tıklıyorum. Bu ürünü satacaksın. Bu ürün ortalama olarak aylık $112.000 pound para kazandırıyor. Ve bu ürünün satış başarı oranı şu. Bu ürünün top kar marjı bu. Bu ürünün toptancısı bu. Buradan tıkladığınız zaman vesaire direkt karşınıza atıyor. Ürünleri buluyor vesaire vesaire. Bakın burada ürünün şeyleri var. Toptancısı bu. Bu ürünü almak istersen şu kadar parayı alabilirsin. Şunu falan gösteriyor. Ve diyor ki Akın ya $112.000 pound mükemmel bir para aylık. Ama sen bence şu hot olana odaklan yani sıcak ürüne çünkü bu ürün $638.000 neredeyse bunun 4 katı satıyor. Şimdi bütün insanlar bu ürünü satmaya çalışırken ben yazılımla geliyorum direkt nokta atışı buradan ürüne bakıyorum ve bu ürün gerçekten aylık 2 yıl içerisinde 1 yıl içerisinde 6 ay içerisinde 2 ay içerisinde ve son 1 ay içerisinde nasıl bir satış temposuyla yani işimi riske de atmıyorum. Çünkü bazen bazı ürünler Christmas ürün oluyor sadece o ay satıyor. Ben bu üründen 1000 tane alıyorum. Christmas bitince çam ağaçları elimde kalıyor. Ticarette para yok. Bütün o paranızı oraya yatırmadan önce aklınıza ve uygulamaya yatırırsanız bence çok güzel başarılı sonuç alırsınız. Bence bunun en güzel hikayesi de olsaydı şu olurdu. 2 tane insan ormana gidiyorlar ağaç kesmeye. Bir tanesi bütün eforunu neredeyse %90 enerjisini ağacı kesmeyle uğraştırırken öteki taraftaki arkadaş hiçbir şey yapmıyor. Sadece baltasını bilemekle %90'ını harcıyor. Ve ağaca bir kere vurduğunda ağacı yerinden götürürken öteki arkadaş saatlerce ağacı kesmek için yüzlerce ve eforunu sarf ederken aynı sonuca aynı zamanda ulaşamıyor. Sizce aradaki fark ne? Aradaki fark aslında şu değil mi arkadaşlar? İnsanlar her şeyi kendi başına yapabileceklerini soruyor ama yardım istemek bence bu dünyadaki en güzel şeylerden bir tanesi. Ben bugün milyon dolarlık şirketlerin sahipleri ve milyon dolarlık şirketlere danışmanlık veren uzmanlardan hem maddi hem manevi fikir alışverişi yapmasaydım ben bugün bu bulunduğum yere kesinlikle ulaşamazdım. Çünkü kendi tecrübeniz sizi belirli bir yere götürürken onlardan aldığınız yardım, hizmet sizleri çok inanamayacağınız noktalara getirir. Çünkü örnek veriyorum milyon dolarlık bir şirketi ya da milyon dolarlık şirketlere bile danışmanlık veren bir insanla ben görüştüğüm zaman bana dediği çok nadir şeyler var. Hatta hiç unutmadığım sorularından bir tanesi bana dedi ki Akın bugün herhangi bir şekilde bir yere gitmek istesen, ailenle dolaşmak istesen bu şu an hiçbir şey yapmadan da para kazanabilir misin? Ve benim sorum gerçekten bana sorduğunda tabii o zamana göre konuşuyorum. Az çok kazanıyordum o zaman. Yine dropshipping sistemi çalışıyordu ama böyle otomatik değildi. Yani yine benim göndermem gerekiyordu. Dedim ki evet para kazanırım ama ürünleri göndermem lazım dedim. Onu otomatik hale getirmen lazım dedi Akın. Çünkü ne kadar daha çok pasif gelir kazanabilirsin ve bu şekilde ancak bunlara ulaşabilirsin dedi. Çünkü yani sistemin senin için çalışması lazım dedi. Senin sistem için değil. Ve bunun gibi bana yüzlerce can alıcı nokta sorular sordu ve ne yapmam gerektiğini de tabii ki akabinde bana söyledi. Yani uygulamalı olarak Akın bak şunu yaparman lazım, şunu etmen lazım. Şimdi ben bu adama saatliğine 500 pound para verip ondan eğitim almasaydım bugün zaten işin komik yanı ben bu insanlardan bu bilgileri aldıktan sonra bana şunu yap, bunu yap dedikten sonra ben bunu uygulamaya geçirdiğimde hani ona 500 pound verdim. Gözümde çok para. Ya 500 pound bir insanın saatine para verilir mi? İşte bu kadar 1000 pound para verilir mi gibi bu kafa yapısından çıktığım zaman arka tarafta onun bana göstermiş olduğu bu sistemle örnek veriyorum. Neredeyse bir yıl gibi bir süre içerisinde $50.000 para kazandım. Bu tamamen ve tamamen insanın bilincinde olması gereken bir şey. Çünkü anlamamız gereken nokta biz zaten onun bildiği bir şeyi bilmediğimiz için şu an bu kadar para kazanıyoruz. Onun bildiği bir şeyi bildiğimizde kazanacağımız para arkadaşlar emin olun arka tarafta çok farklı olacaktır. Çünkü örnek veriyorum buradaki senaryoda bana gelip şunu söylemeseydi bana hatta şu ekranı aşağı alabilirsem bana dedi ki Akın sen böyle bir sistem kur bu sistemde örnek veriyorum son bir ay içerisinde arkadaşlar kurduğumda 650 pound yani neredeyse ona verdiğim parayı ben çok rahat bir şekilde çıkarttım. Son bir yıllık süreye geldiğimizde de $34.000 para kazandım. Ve arka tarafta bütün zamanlara baktığınızda ki o da 1,5 yıl gibi bir süre ediyor. $51.000 para kazandım. Şimdi baktığınız zaman arka tarafta şimdi diyeceksiniz ki nasıl yani?
İşte anlatmaya çalıştığım nokta, hani diyorlar ya, para vermeden ben bu işi yapamaz mıyım? Yapabilirsin. Kazanabileceksindir, emin ol. Çünkü niye? Herkesin anlattığına göre gel buraya, burada bir tane ürün bul. Bulmuş olduğun ürünün ismini kopyala ve buraya gel ve buraya yapıştır ve araştır ve bu ürün karşına çıkacak. Diyelim ki buradaki senaryoda bu ürünü satıyoruz. Bakın burada ne kadardı? 79. Burada ne kadardı? 87. Bir tane de satmış. Ben ne yapacağım? Aynısı sanki bende varmış gibi. Select Yourself'e tıklayacağım. Buraya geleceğim. Ürünün fotoğrafları, açıklamaları ve diğer bütün bilgileri karşıma çıktı mı? Çıktı arkadaşlar. Buraya geleceğim. Hatta şuradan kendi yazılımımla kopyalayayım bunları arkadaşlar. Kendi yazılımda kopyaladıktan sonra direkt buraya post data dediğim zaman bütün ürün fotoğraflarını yapıştıracaktır. Hatta şuradan remove yapalım. Çünkü data arkada kaldı. Buraya yapıştıracağım. Saniyeler içerisinde ürünü gelip listeleyeceğim ve para kazanacağım. Bu kadar basit değil mi? Bu kadar basit gözükse de arka tarafta size gösterilmeyen şeyler var. Çünkü niye? Ürün sattınız, para kazandınız, aylık 50 bin, 100 bin dolar para kazanıyorsunuz. Bunun şirket kurma süreci var. İşte o zaman insanlar başlıyor, diyor ki şirket kuracaksan, banka kuracaksan, şunu yapacaksan. İşte sizler için arkadaşlar bu ücretsiz eğitim içerisinde hepsini anlattım. Ayrıca İngiltere'de çalışabileceğiniz, Amerika'da çalışabileceğiniz bütün banka bilgilerini buraya paylaştım. Yani Payoneer olmuyorsa örnek veriyorum, Airwallux'ta çalışın ve diğer bankalarla çalışın. Müşterim bana şu soruyu sorar, ne olacak? Ya da arka tarafta hangi toptancılarla çalışacağım? eBay'de hesaplarımı yaparken hangi kalkülatörü kullanacağım? Ürünlerim suspend yersem hangi mesajları hangi maile göndereceğim? Müşterim bana bir şey sorduğu zaman hangi cevapları vereceğim? Müşteri örnek veriyorum, burada Amazon'la çoğu arkadaşın sorduğu, ya ben başlamadım ama şimdi Amazon'la ürün kargosu gelirse ben müşteriye ne diyeceğim? Bakın ben buraya Amazon yazmışım ve müşteri yazmış ki burada Amazon bana neden eBay'den aldığını ama ürünün kargosunun Amazon'la geldiğini soruyor. Bak burada yazıyor. Buyer is asking why did I get the package from Amazon? Hello. Burada kendi müşterinizin adınızı yazıyorsunuz. And thank you for contacting me. I'm happy to order vesaire vesaire. Burada yazıyor amacı, neden yazdığımız. Diyor ki mesela buradaki hikayeyi okumanızı tavsiye ederim. Bundan sonra altına adını. Gibi yüzlerce aklınıza takılan soru olacaktır. Ya da Alibaba ile müşterilerle ürünü alırken toplu nasıl yazacaksınız? Kullanabileceğiniz, ücretsiz ürün satın alabileceğiniz bu tabloyu oluşturmam benim 16 senemi aldı ve ben buradaki neredeyse bütün firmalarla ortak çalışıyorum arkadaşlar ve bunlardan çok ciddi anlamda paralar kazanıyorum. Bu anlattığım sadece bir iş modeli değil, 2 iş modeli değil. Arka tarafta yüzlerce, benim kendimi şu an 15 tane yakın, ben bir şey yapmasam bile bana para kazandıran böyle otomatik iş modeli var. Şimdi gelelim yine asıl ana soruya. Eğitim almalı mıyım? Ya da başka birisinin videosunu izleyerek yapabilir miyim? Ya da ben yapabilir miyim? Elbette ki yapabilirsiniz arkadaşlar. YouTube'da yüzlerce, binlerce YouTube'da video var. Tek yapmanız gereken arkadaşlar, internete gelip buraya yazıyorsunuz YouTube. Hangi ticareti, neyi öğrenmek istiyorsunuz? Örnek veriyorum. Buradaki senaryoda eBay, dropshipping öğrenmek istiyorsunuz. Buraya gelirsiniz, araştırırsınız. Bakın karşınıza yüzlerce video çıktı. Bunlara bakarsınız. Hangisini izlemek istiyorsunuz? Ama şimdi buraya baktığınız zaman çorba gibi değil mi? O zaman ne yapacaksınız arkadaşlar? Yapacağınız şey, şimdi mesela örnek veriyorum. Ben burada ne anlatıyorum? Varsayalım kendi videom. Peki her şeyden çıkalım, gelelim eBay'e. eBay'de koymuş olduğunuz ürünler için reklam çıkmanıza gerek yok. Ürünlerinizi listelediğiniz zaman. Şimdi burada örnek veriyorum, ben dahi olsam anlattığım şey eBay'de reklam çıkma aşaması, ki bu çok böyle profesyonel bir boyuta geldikten sonra sizin işinize yarayacak bir bilgi. Kendim de içerisinde olmak dahil. Gerçi ben kendi kanalımda bunu sizler için playlist haline getirdim adım adım ama anlatmaya çalıştım burada. Mesela şu kısma geldiğimizde bunların aşamaları var. Yani şu bilgiyi öğrenmeden bu bilgiyi öğrenmeniz işinize yaramaz. Ya da şu bilgi, yani adım adım A, B, C bu şekilde ilerlemeniz lazım. Yeni başlayanlar şuradan başlayıp hemen şunu öğrenmek istiyorlar. Ama şuradaki adımları kaçırırsanız bir anlamı kalmayacak yaptığınız işin arkadaşlar. O yüzden size anlatmaya çalıştığım, ne öğreniyorsanız işte eğitimlerin avantajı bu oluyor. Siz kendi başınıza internetten bir şeyler öğrenmeye çalıştığınız zaman bu diyor ki CJ'den nasıl yapılır? Şimdi bu aşama
Beşinci seviyedeki bir arkadaşın öğreneceği bir bilgi. Anlattığı şey yanlış ya da doğru demiyorum. Anlatılacak ve öğrenilecek bilgi. Şöyle düşünün. Araba kullanıyorsunuz ve araba kullanmaya başladığınız zaman direkt drift yaparak mı araba kullanmayı öğrenirsiniz? Yoksa sadece vitesi, gazı, marjı ve diğer şeyleri, ekipmanları öğrenerek mi? Direksiyonun ne olduğunu, nasıl çalıştığını. Şimdi buradaki arkadaşın anlattığı senaryoda örnek veriyorum. Diyor ki, yani şimdi ben bildiğim için şeyi, burada anlattığı şey arkadaşlar daha şu seviyede. Yani örnek veriyorum, şuralar, yani şu kısımlar. Şimdi siz burada değilseniz bu videoyu izlediğinizde diyeceksiniz ki ya bu çocuk da saçmalıyor vesaire gibi şeyler diyeceksiniz. Çünkü niye? Bu bilgiyi bilmediğiniz için beyninizde öğrendiğiniz şey size doğru gelmeyecek. Çünkü bu bilgi ileri seviyede bir bilgi. Yani bu şuna benzer. Örnek veriyorum. Bu hikaye İngilizce şöyle yazalım hatta. English funny accent. Şimdi baktığınız zaman burada arkadaşlar birkaç tane çocuk vardı hatta. Bakalım. Mesela bu arkadaş İngilizce herkes biliyor. Bu çocuğa ben çok gülüyorum. Bunu niye gösteriyorum şimdi arkadaşlar? Bunu her şey hayatta aynı olan bir şey. Şimdi mesela ben İngilizce biliyorum diyelim. Bu ülkeye yıllar önce geldim. 10 senenin üzerinde bir süre. Ben buraya geldiğimde İngilizce bildiğimi düşünüyordum. Ben İngilizlerle, yani polisle görüştüğümde kapıda nece konuştuğunu çok merak ettim. Çünkü o da İngilizce konuşuyordu. Ben de kendimce İngilizce konuşuyordum. Ama arada uçurumlar var. Çünkü ve sorduğunuz zaman şey diyebilirsiniz. Ya bu adam İngilizce bilmiyor diyebilirsiniz. Ama halbuki aslında her şeyin farklı aksanları var. Bu ticaretin de böyle. Mesela bu arkadaş İngilizce farklı 67 dilde farklı aksan yapıyor. Bizim Türkiye'de var işte. İşte örnek veriyorum. İzmirlisi farklı konuşur. Trakyalısı farklı konuşur. Egelisi farklı konuşur. Lazı farklı konuşur. Ya farklı hepimizin aksanları vardır. Buradaki ticaretin de aynı aslında. Yani bunu niye gösteriyorum? Şimdi buradaki bilgiye sahip olan bir arkadaş şuradaki bilgileri anlayamaz. Anlamadığı zaman ne yapar? Der ki ya bu bilmiyor bu işi. Halbuki kendi bilmiyor ama işte örnek veriyorum. Şimdi İngilizce bilen arkadaşlar beni izlesin. Bakın burada konuştuğu hepsi İngilizce bu arada. So I was talking to this Russian bird in a pub the other night, right? And she was teaching me her language. Şimdi bu bizim biraz daha arkadaşlar South tarafında İngilizlerin konuştuğu bir aksan ve gerçekten gidin, ben Londra'da yaşıyorum ve Londra'nın kısımlarına geldiğinizde bütün yerlerin birbirinden farklı bir aksanla, yani benim olduğum yer şurası arkadaşlar. Burada baktığınız zaman şimdi buradaki senaryoda biraz zoom'u geri alalım. Şimdi Londra kuzey, güney, doğu, batı olarak arkadaşlar. Mesela güney tarafı biraz daha böyle farklı konuşurken kuzey tarafı biraz daha farklı konuşur. Tabii ki bu sadece bu kısım için geçerli ama biraz daha haritayı büyüttüğümüzde Galler'e, yukarı doğru Leeds'i ben çok severim. Çok komikler. Manchester, I'm from Manchester. Bu taraflar, özellikle Liverpool geçen gün gittim. Ayrıyeten biraz daha işte Edinburgh taraflarına geldiğiniz zaman ya da Glasgow, özellikle İrlanda inanılmaz derecede birbirlerinden farklı aksanlara sahipler ve ben çok şanslıyım gerçekten. İşim gereği bütün bölgelerinde hemen hemen Galler hariç bulunduğum için arkadaşlar neredeyse oranın yerel insanlarıyla beraber de iş yaptığım için ister istemez bir İngiliz bile belki size çok komik gelebilir. Bir İngiliz bir İrlandalıyla konuştuğu zaman bazen anlamayıp bana soruyor ne diyor diye. Çünkü gerçekten benim de şeyim çok bozuk olduğu için gramerlerim bozukluk içerisinde bir doğruluk yarattım kendime göre ve onları anlamam çok kolay. Çünkü ben de onlara yakın bir şekilde konuşuyorum. I think I'm getting the hang of it now. Privyet, Steve. Mesela bu güney tarafı. Quality mate. Shop, you know. Cause man asked for 2 England chips for a pound. But boss man only get gentleman in a hooded jacket approached me. I was driving down the road the other day in my tractor and it's it. Bu genellikle çiftçilerin konuştuğu bir şey. Gerçekten fark ediyor. Şey gibi düşünün. Hani İzmir tarafına gittiğinizde ya da Ege tarafına hani Balıkesir, Bursa o taraflara mesela. Bursa tam olmasa da hani derler ya mesela ne yapıyorsun be gari? Gari hani mesela gari
yani kelimede olmayan bir şey ama onlar kullanıyor. Arka tarafa baktığınız zaman Trakya'ya gittiğinizde ne yapıyorsun be ya gibi bir takı geliyor. Bunu niye anlatıyorum? Şimdi arkadaşlar hayatın her alanında böyle. Siz bunu anlamıyorsunuz diye İngilizce bilmiyorsunuz değil demek değil. Ya da bu adam İngilizce bilmiyor demek değil. Bunu size görsel olarak gösteriyorum. Çünkü bakın İngilizce, konuştuğu bütün diller İngilizce ve birbirlerinden hepsi farklı. Bunları karşı taraftaki çocuğa şey diyebilir miyiz? Bu İngilizce bilmiyor. Bilmez olur mu? Adam 67 tane farklı aksanla İngilizce konuşuyor. Sen anlamıyorsun henüz. Bunu kabul edebilmek lazım. Bunu kabul edebildiğiniz zaman internetten yani aylık, yıllık milyon dolarlar kazanabilirsiniz. Ama ilk önce egonuzu bastırıp bu çocuk nasıl konuşuyor böyle, nasıl öğrenmiş dememiz lazım. Çünkü mesela şuradaki senaryoda diyelim Amerika aksanıyla konuşuyor mesela. I put a peanut butter jelly sandwich in the refrigerator and I came back later and it had turned black. Belki size bu daha clear gelmiş olabilir, yani daha temiz ve diyebilirsiniz evet bu İngiliz, bak bu çocuk doğru yapıyor. Ama bu çocuk burada konuştuğu zaman, örnek veriyorum, Avustralya çok karışıktır Be an burada. Australian citizen. Mate, do I care? No, I don't. I just want to sit by the Barbie with a can of Foster's and... Şimdi bunun konuştuğuna şey diyebilirsiniz, ya bu işi anlamıyor, bu ya bu bilmiyor. İşte anlatmaya çalıştığım şey aslında hepsi aynı kişi ama siz farklı videolardan izlediğiniz zaman ya bu biliyor işi, bu işi bilmiyor diyebilirsiniz. Halbuki bu işin iyi bilip bilmediğini anlayabilmeniz için sizin ondan daha iyi bilmeniz lazım bu işi. İşte burada anlatmaya çalıştığım şeyi lütfen ince bir şekilde yakalamaya çalışın arkadaşlar. İnternette yüzlerce bu alanla ilgili video çeken ya da eBay dropshipping ile ilgili ya da farklı kurslarla ilgili bilgiler var. Oturun bazı videolarını izleyin insanların. İzledikten sonra bu işi ne zamandan beri yaptığına bakın. Gidin kanalına, örnek veriyorum. Bu arkadaş demiş ki ben işte ne diyor bu videoda? 2000 doların üzerinde para yaptım. 2 hafta içerisinde eBay'de reklam ve para olmadan. Şimdi baktığınız zaman para olmadan bu ürünü nasıl satın aldı ki müşteriye gönderdi? Anlatabiliyor muyum? Şimdi ben bu işi yaptığım için bu sadece biraz daha böyle ilgi çekici olsun diye yazmış olduğu bir şey. Ve reklam çıkmadan olabilir. Zaten eBay'de organik binlerce reklam geliyor. Şimdi bu çocuktan örnek vermeyelim. Şimdi ben ne yaparım? Bu çocuğun kanalına giderim. Videolarına bakarım. Ne zaman başlamış bu ticarete? 5 ay önce bir çocuk, yani güzel kardeşim 5 ay önce güzel şeyler anlatmaya çalışıyor. Uğraşmış, helal olsun. İyi de iş yapmış. İnşallah da binlerce pound daha fazla kazanır. Ama ne demeye çalışıyorum? Geçmişe baktığınızda 5 aylık bir süresi var. 5 ayda ne öğrenmiş olabilir ki size bunu aktarabilir? Yani bunun anlamı değil. Bu kanalı belki 5 ay önce açtı. Bu ticareti ne kadar eski yaptığını internetten araştırarak da bulabilirsiniz. Öbür tarafta örnek veriyorum. Yine araştırma yaptığımızda, geldiğimizde başka zaman açmış. Ne zaman yapıyor? Mesela Paul benim zamanımdan beri yapan hani bu işleri buraya gelirim kanalına bakarım. What's up everybody? In today Şuraya tıklıyorum, kapatıyorum. Bir dakika tekrar yapalım. Şimdi mesela bu kanalına geldiğim zaman hani şunu izleyin, bunu izleyin diye söylemiyorum. Sadece mantık ilerlettiğiniz zaman baktığınızda ben bildiğim için örnek veriyorum. Şuraya tıklıyorum ve şu kanala bakıyorum. What's up everybody? Tamam, videolara geliyorum. Videolar kısmına geldiğinizde arkadaşlar ilk yüklenenlere bakıyorum. 7 yıl önce atmış. Yani hiç yoksa bu adam 7 yıldan beri bir kanalda video çekiyor. Ve baktığınız zaman konu ne olduğuna da bakın. Bak ilk 7 yıl önceki videosu da eBay. Şimdi siz kendi matematiğinizi kendiniz yapın. Ben illa şunu ya da bunu demiyorum. Ama biraz mantık yürüttüğünüzde işin çok da zor olmadığını görüyorsunuz. 7 yıldan beri bir insan fantezi olsun diye bu kanalla, eBay'le, Amazon'la ilgili video çekmez herhalde, değil mi? 7 yıl yani dile kolay. Çekse dahi öğrenmiş olur 7 yıl içerisinde. Çünkü ortalama olarak 3 yıl içerisinde bir insan bir alanda profesör oluyor. Şimdi anlatmaya çalıştığım şey, eğer bunları doğru bir şekilde yaparsanız sevgili arkadaşlar, böyle sonuçlara ulaşmanız çok uzun olmaz. Sebebi şu. Çünkü tekrar söylüyorum, diğer insanlar sizin zamanınızı alırken bu insanlar size katkı sağlayacaktır. Çünkü bir işi hala henüz başaramamış bir insanın anlattığı şeyle bir insanın hala başarmış bir insanın vereceği sonuç çok da farklı olmayacaktır. İşte sonuçlara geldiğiniz zaman bu insanlar diğerlerinden neyi farklı yaptı diye soruyorsunuz ve siz de bu insanların olduğu yerde olmak istiyorsanız arkadaşlar, gerçekten ve gerçekten başarmış insanlarla beraber çalışın. Bunu niye söylüyorum? Biz Facebook grubunda binlerce, on binlerce, yani herhalde şu an 50 binden fazla insana sürekli olarak yardım
yardımcı oluyoruz. Orada yüzlerce insan her gün sorular soruyor. Böyle bize yorumlarını atıyor ve biz bunlar adına bu sistemi de kuruyoruz. Niye anlattım bunu arkadaşlar? Çünkü bir şeyi başarmak istiyorsanız başaranlarla beraber olmak zorundasınız. Aksi takdirde herhangi bir şekilde yani eğitimi 100 binden fazla insan kayıt oldu neredeyse bir ay içerisinde. Bunlar tesadüf değil arkadaşlar. Yani gerçekten sizin de böyle şeyleri başarmak istiyor ve kendi ekonomik özgürlüğünüzü kazanmak istiyorsanız dışarıda sizin enerjinizi ve vaktinizi alan her şeyden uzak durun ve sadece bu işi gerçekten yapan ve başarmış olan insanlarla beraber iş yapın. Çünkü bunların hiçbiri tesadüf değil. Bir dağın tepesine tırmandığınızda aylık 10 bin, şuna emin olun, aylık 10 bin dolar e-ticaretten para kazandığınızda ve size nasıl bunu yaptın diye sorduklarınızda şu bilgilere geldiğinizde şuna kimse tesadüf diyemez arkadaşlar. Şu hani bir yıl içerisinde kazanılan paraya baktığınızda ve bu sıfır sermaye ile gerçekten yapılan bir şey. Buna kimse şey diyemez. Yok işte ben rastgele bir şey yaptım. Bana 50 bin, 100 bin dolar kazandırdı. Hiçbir zaman tesadüf değil. Bunun tesadüf olmadığını zaten bu parayı kazandığınız zaman anlayacaksınız. Bunun için bir emek, efor ve taktik ve strateji izlemeniz lazım. Sizden ricam İnternette gerçekten yüzlerce, binlerce bu işin eğitmenliğini, danışmanlığını daha bir ay eğitim alıp da vermeye çalışan yüzlerce insan var. Mümkün mertebe bırakın onlar da bu işi öğrensin. Ondan sonra isterseniz istediğiniz kişinin eğitimini alın. Benimkini alın, başkasınınkini alın. Gerçekten benim anlatmaya çalıştığım bu değil. Fakat bu işi bir geçmişine bakın. Çünkü bir araştırmasını yapın. Çünkü aksi takdirde olan hem paranıza olacak hem de zamanınıza. Yani örnek veriyorum, buradaki arkadaş yazmış ki 15. satışımızı yaptık. Artık satışlar düzenli hale gelmeye başladı. Teşekkür ederim. Umudu ve hayalleri gerçekleştirmek için bize destek oldunuz. Yani bence öğrettikleriniz para karşılığı ölçülemez ve teşekkür ederim. Davet ediyorsunuz. Bu beni çok mutlu ediyor. İşte asıl zenginlik benim için bu. Hani diyorlar ya, madem para kazanıyorsun niye bu kadar şey yapıyorsun? Benim hayat amaçlarımdan bir tanesi bu ve ben sizin böyle mutlu olup başardığınızı görmek beni de mutlu ediyor. Ve beni de başardığımı garantisini veriyor. Bu benim hani kendi şeyim bu. Siz nasıl şey yaparsanız bakın bana bunları gönder. Bu mükemmel bir şey arkadaşlar. Şuraya baksanıza. Her gün size de böyle mesajlar gönderseler nasıl hissedersiniz? Yaptığınız ve inandığınız bir işten milyonlarca insana bu işten bu paraları kazandırıyorsunuz ve bu sadece bunlardan birkaçı. Yüzlerce, binlerce öğrencimiz var zaten. Umarım uzun bir video olduğunu biliyorum ama bu videoyu çekmeye kendime bir borç hissettim. Çünkü gerçekten şu an internette özellikle Türkiye IPC ile girdiğim zaman yüzlerce eBay Dropshipping ile ilgili video göreceksiniz. Ben onları bilerek göstermedim çünkü uzak durmanızı istediğim için. Çünkü neredeyse %90'ı bu işi yapmıyor. Yapsa dahi %10'u da ben eğittiğim için, hepsi benim öğrencim olduğu için hani yaptıkları şeyleri biliyorum arka tarafta. Bunları söylemek de bana düşmez. Benim işim hiçbir zaman başkasını kötüleyerek kendim yukarı çıkmak olmadı. Kötüleme de yapmıyorum ama hani ne yaptıklarını, ne zaman başladıklarını bildiğim için de bana yakışmaz. Burada anlatmaya çalıştığım şey, kendi aklınız ve hür iradeniz var. Lütfen bunu mümkün mertebe elinizden gelecek en güzel ve saf bir şekilde koruyun. Bu eğitimi izleyin. Size göstermiş olduğum para kazanma kutusunu yorumlarda eBay yazdığınızda ya da evet yazdığınızda size bu link gelecek. Bu linki aldıktan sonra izleyin. Dediğimi zaten çok daha rahat, ücretsiz bir şekilde izledikten sonra anlamını katacaksınız. Belirli bir boyuta gelirsiniz. Para kazanırsınız. Aylık 10 bin, 20 bin. Dersiniz ki bu iş benim için çok karmaşık bir hale geldi. İsterseniz o zaman sizin hesabınızı yönetirim. Bu şekilde böyle sadece bir dükkanda binlerce poundluk satışta yaptırabilirim. Tabi bu garanti olmamak kaydıyla elimden gelen en iyisini yapacağıma inanabilirsiniz. Videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Buradaki amacım ekonomik olarak Türkiye'de herkesin özgür olup dünyayı dolaşması. İstediği hayallerine ulaşması. Benim tek yegane amacım. Hep yıllardan beri benim de kanala baktığınız zaman 7 yıl önceki çektiğim videolara aynı. Hiçbir şey değişmedi o günden bugüne. Her zaman daha güncel ve iyi olmak şartıyla bir şey değişmedi sadece. Ve mümkün mertebe sizlere bunu parayla alabileceğiniz bütün eğitimlerin içerisinde
içinde bile bulunmayacak şeyleri burada ben paylaştım. Bakabilirsiniz. Hepsini de inceleyin. Aklınıza takılan sorular olursa da arkadaşlar bizlere her zaman internet sitemizden ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Aklınızın bir köşesinde olsun. Dedikten sonra beni takip etmeyip PDF dosyasında ulaşmazsa buradan almayı unutmayın. Ta ki o zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.